Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu yılın ilk projesi ile yılın ilk gününde sizleri selamlamak istedim. Evet efendim, biliyorsunuz yıllardır süren bir 100 yıllık projem var ki o artık finaline geldi. Bu yıl beraberce onu sonlandıracağız. Çok az kaldı. Onu bitirirken ne güzel artan iplerimizi onda değerlendiriyorduk. Bir battaniye daha yapabiliriz. Diz battaniyesi, bebek battaniyesi gibi türevlerini üreterek örebiliriz düşünürken dedim ki neden her birimizin renk bombası, hırkası olmasın? Evet, bu projedeki yapacağımız parçanın adı renk bombası. Bir geri dönüşüm projesi olarak da düşünebilirsiniz. Artan iplerimizi kullanacağız sadece. Mini miniciklerini bile belki söküp kenara koyduklarımızı değerlendirmek adına, çünkü vakit artık o vakit. Her şeyi değerlendirmeli, hiçbir şeyimizi atmamalıyız diye düşünüyorum. Ve en güzel özelliklerinden biri, bu hırkayı tamamladığınızda asla ve asla bir benzeri olmayacak. Her yaptığınız tek olacak. Sadece birbirini andırabilir ama sadece şahsına münhasır hırkalar öreceğiz her parçayı bitirdiğimizde. Şimdi hemen size bir tane motifi göstermek istiyorum. Bakın. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl aileme destek olmak için butonu tıklayıp kendinize göre olan seçeneği tercih edebilir, bana destek olabilirsiniz. Tüm destekçilerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Ben Gorgeous motifimi kullanmayı tercih ettim. Biliyorsunuz bu motif tasarımı bana ait olan bir motiftir. Çok severek örüyorum. Hırkalara da çok yakıştırıyorum. Sizler dilediğiniz motifleri örüp hazırlayabilirsiniz. 5 sıra olarak örüyorum. Uzun da bir hırka yapmayı planlıyorum ama şimdi yola çıktığımda böyle. Sonrasında ne kadar ne değişir bilemiyorum. Hazırladığım motiflerim 12 santim olacak benim. 3 milim tığ ile örüyor olacağım. Yapmanız gereken tek şey aynı kalitede, aynı türde ipleri biriktiriyor olmanız. Benimkilerin hepsi 4 mevsim koton ipler ama her marka var içinde. Böyle yumaklar hazırlıyorum. Ara ara bir ona birleştiriyorum, bir ona. Yani aynısından bir tane bitirip devam etmiyorum. Ufak ufak ayrı yumakları büyütüyorum. Zira ekip arkadaşlarım da sağ olsunlar bana hazırlayıp teslim edecekleri için işin içine atıveriyorlar. Onun da üstüne ilerliyorum. Benim için çok güzel oldu bu. Ne yapıyoruz şimdi? Amacımız bu minik minik ipleri ucuca birleştirip yumaklar elde etmek. Bu yumakları nasıl elde ettiğimizi ilk olarak size göstermek istiyorum. Yani minik bir parçayla mesela bunu aldık. Bunun üstünü örmeye başlayarak, birleştirmeye başlayarak devam edebiliriz. Ben size hemen birleştirme tekniğimi göstereceğim. Şimdi bu burada dursun. Bunun ucuna bir de koyu bir renk alayım ki rahatlıkla anlaşılsın diye düşünüyorum. Hemen şöyle koyu renklerden bir tanesini seçeyim. Şunu şöyle kaydırayım. Burası önemli. Bu detayı size daha net ve daha yakından göstereyim. Şöyle ikisini üst üste koyarak önüme aldım. Ne yapıyorum? Şimdi bu iple de bunu bağlayacağım. Nasıl mı? Şöyle göstereyim. Bakın. Bu iple bunu bağlıyorum. Bakın aynen şöyle. Aldım. Daha sonra tabii eliniz alıştığında bunu artık elinizde çok rahat yapıyor olacaksınız ki ben öyle yapıyorum. Size gösterebilmek adına bu şekilde. Mantığını çözmeniz için bu şekilde anlatıyorum. Şimdi bunun üstüne bağladım. Bunu da bunun üstüne bağlayacağım. Ne yapacağım o zaman? Şöyle hemen döndüreyim ki kolay olsun benim için. Bunu da bakın beyazı buraya bağlamıştım. Karışmasın, şöyle ayırıyorum. Bunu da bunun üstüne bağlayacağım. Şu alt içinde kalacak yani, bakın aldım. Şunu bu içinde bununla düğüm yapıyorum. Bunu da bunun üstüne düğümünü bakın attım. Yani beyazı yeni rengin morun üstüne, beyazın üstüne de moru düğümledim.
Her iki düğümü de çekiyorum şöyle. Bakın. Mümkün değil, bu düğümü kimse çözemez. Daha sonra her iki ipin ucunda kalan parçaları da şöyle bakın dibinden kesiyorum. İşte bu kadar. Dibinden kestikten sonra sarmaya başlıyorum. Böylelikle de minnoş yumaklarımı da oluşturmaya başlayacağım. Bir yumak daha yükleniyor. Evet, işte bu kadar. Birleştirmemiz bu. Daha sonra bunun ucuna da yeni bir tane renk ekleyip kocaman yumaklar elde edeceğim. Aynı burada görmüş olduklarınız gibi. Öyleyse ne yapalım? Şimdi bir tane de Gorgeous motifini burada aynen tek renkli örüyormuş gibi ip koparmadan örme tekniğini kullanarak devam ettireceğim. Burada şu ipi saklamıştım, sonda kalanı araya alayım. Şurayı keselim. Önü arkası tertemiz ilerlesin. Bunu yeni tekniklerle ördüğüm için siz de benim gibi örün istediğimden motifin yapımını da buraya bırakacağım. Daha sonra renk bombası hırkalarımızı giydiğimizde üstümüze ya da kime ördüysek fotoğraflarını da benimle paylaşmayı unutmayın. Önce yumakları yapıyorsunuz. Biriktirdiğiniz ipleri, ortada kalan ipleri çıkartıyorsunuz. Yumakları yapıyorsunuz ve motifi yapımına geçiyorsunuz. Evet efendim. Yumaklardan birini aldım. Sihirli halka içine başlıyorum. İpi şu şekilde parmağıma doladım. Eğer sağlam yapabileceğinize güvenmiyorsanız bunu 2 kere de sarabilirsiniz. Ama şimdi benim gibi yaptığınızda çok sağlam olacak. Sardım ve hemen şu ipim, tığım 3 milim demiştim. Tığımı buradan geçirdikten sonra ilmeğimi çıkarttım. Bir zincir çektim, yükseldim. Etrafında döndürdüm. Bu ipi alıp arkasından şöyle geçirerek bir de ilmekleri de örerek ilk yalancı trabzanımı örmüş oldum. Ama burada ilmekleri örmeyelim. Bir saniye geri döndüm. İlmekler tığımda kalsın. Çünkü neden? İkili bademler örerek devam ediyoruz Gorgeous motifimize. Şimdi bir çıktım. Tığımdaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Tığdan elimi ipten çıkardım. Arada 2 zincirim var. Yanına geliyorum. 1 2 hepsini bir örüyorum. 1 2 bir çıktım. Yanına geldim. Bir kere daha çıktım. Tığımdaki 3 ilmeği birlikte ördüm. 1 2 battım. 1 2. Bunun gibi 8 tane yapıp geleyim. 8 tane 2 4 6 8 tamamladım. Şu arayı, ortayı sıkıştırıyorum güzelce ipi çekerek. Bakın burada eskiden olsa 2 zincir çekip buraya batar yana doğru kayardım. Artık öyle yapmıyorum. Ne yapıyorum? Burada bir zincir çekiyorum. Tığın üstüne ipimi alıyorum. Şu ipi de yukarı çekeceğim üstünü örerek gizlemek için. Bu ilk ördüğüm grubun tepesine batıyorum. Aradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bu ilmekler tığdayken hepsinin içinden geçip ortaya geliyorum. Ve bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüp tığımda tutuyorum. Çünkü yine ikili bademler örüyoruz. Bu defa her boşluğun içine bir ikili badem, 2 zincir, bir ikili badem mantığıyla ilerliyoruz. Arada hep 2 zincirim var. Bu boşluğa geldim. Şimdi burada bir tanesini ördüm. Buraya dönüşte örüp tamamlayacağım. Bakın. İkili bademleri arada 2 zincirle örmeye devam ediyorum. 1 2 hepsi 1. 1 2 1 2 zincir battım. 1 2 hepsini beraber örüyorum. Bu şekilde motifime
başladığım yere kadar devam ediyorum. Buradaki son boşluğu da doldurdum. 2 zincir çektim. İlk başladığım bu boşluğun içine gelip diğer ikili bademimi örüyorum. Şimdi burada zincir çekmeyeceğim. Zincir çekmeden ortada kalmak istediğim için tığın üstüne ipimi aldım. Çünkü bir aşağıda niye zincir çektim? 2 tane grup örecektim. Yani dönüşte burada bana yer olması gerekiyordu. Şimdi öyle bir şeye ihtiyacım yok. Sadece bir grup öreceğim. 3 tane ikili trabzanla oluşan badem öreceğim için zincir çekmeden toplayıp ortaya geliyorum. Bir zincir çekip yükseldim. Etrafında döndürdüm. Arkadan ipimi geçirdim. Tığımda tuttum. Yanına 2 tane daha. Bakın burada birleşme ipini de arkaya attım. Genelde örerken ona çok dikkat ediyorum. Arkaya birleşme yerlerini atıyorum. Üçünü bir ördüm. Arada 3 tane zincirim var. Diğer boşluğa geldim. 1 2 3 1 2 3 arada 3 zincir, boşluklara ikili trabzanlarla oluşan bademler. Bu sırayı da bu şekilde devam edeceğim. Son üçlü grubumu da ördükten sonra yukarı çıkarken yine bir zincir çekip tığın üstüne ip alıp bu boşluğa, bunun tepesine gelip batıyorum. Çünkü ortada kalmak istiyorum. Onun için bu bir zincire ihtiyacım var. Burada hemen bir zincir çekiyorum ama ipi her zamankinden bir tık daha uzun tutup etrafında döndürüyorum. Çünkü artık burada yanına 2 tane 3 kere de çıktığım trabzan öreceğim. Tığın üstüne ipi bir kere aldım. 1 2 3. Yine tığın üstüne ipi aldım. 1 2 3. Tığın üstüne ipimi aldım. Yanındakinin üstüne 1 2 3 tane ikili trabzan örüyorum. Yan tarafa geldiğimde ise bakın şimdi burada nasıl yapıyorum ben bu ortayı. Burada ortada kalan grup olacak çünkü bu. Şimdi batıyorum. Önce bu ilkini örüyorum. Sonra hepsini bir örüyorum. Tekrardan geliyorum. Önce ilkini örüyorum. Sonra hepsini beraber örüyorum. 3 kere bunu devam ettiriyorum. Sonra bir zincir, sadece burada arada bir zincirim var. Sadece burada bir zincirimi çekip 3 tane daha ikili trabzanımı yanına örüyorum. Sırada köşeyi oluşturduğum yer var. 1 2 3 3 kere de çıktım. 1 2 3 1 2 3 arada 3 zincirim var. Tekrardan geldim. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 tane üçlü grubumu tamamladım. Yanına geldim. Sırada ikili trabzanlarım var. Sonrasında burada ne yapıyordum? Tığın üstüne ipimi aldım. Önce ilkini, sonra hepsini, tığın üstüne ipimi aldım. Önce ilkini, sonra hepsini, yeniden tığın üstüne ipimi aldım. Önce ilkini, sonra hepsini. Burada bir zincir var bir tek. Şu ortadan geçişler de var. Buraya 1 2 3 1 2 3 tane örüyorum yani. Üçlü değil, 2 kere de çıktım üçlü gruplar. Tığın üstüne bir kere ipimi gene doladım. Hemen buraya geldim. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 araya da 3 tane zincir çektim. 1 2 3 1 2 3 1 2 3
3 tane ikili trabzan, tığın üstüne ipimi aldım. Önce biri, sonra hepsi. Önce biri, sonra hepsi. Yine önce biri, sonra hepsi. Burada geçişte arada bir zincirim var. Şimdi ne yapıyorum? Başladığım yere kadar bu mantıkla örüp geleyim. Son grubu burada ördükten sonra köşedeki diğer üçlü grubu da örüyorum. Şimdi burada yine yukarı çıkmak istiyorum. Son sırayı öreceğim. Bunun için burada bir zincirim var. Tığın üstüne de ipimi aldım. İlk trabzanın tepesine batıp kaydırarak ortaya geldim. Bundan sonra trabzanlarımın hepsi ikili. Onun için ilk üçlü grubu örüyorum bu köşeye. Dönüşte de diğer üçlüsünü öreceğim. İkiye tamamlayacağım. Ben arada zincir çekmiyorum. Dileyen bu geçişlerde daha düzgün durduğunu düşünüyorsa çekebilir. Bakın, hiç arada zincirim yok. Köşede de 3 zincirim var. Bir alt sırada vardı. Onu tekrarlayayım size. Bir alt sırayı. Şöyle motifi kare yaptığımız sırada nasıldık şimdi? Köşede 3 tane zincirim var. Bu aralarda yok. Yalnız buradaki bu üçlü grubu ördüğümde kısa trabzanları geçişte bir tane zincir çekiyorum. Size tavsiyem, ilerlerken mutlaka bunları ördüğünüzde şu ikinci sıranın, yani ikinci sıra çok önemli. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 olduğunu hep kontrol edin ki burada yaptığınız yanlış burada çıkıyor. Sökmek zorunda kalmayın. Ben her ikinci sırayı ördükten sonra mutlaka sayarım. Size de tavsiyem. Ondan sonrası doğru ilerler. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Böylelikle sağlamasını da yaptık. Şimdi yeniden devam ediyorum. Hanım dilendi tekniğinin aynısını uyguluyorum. Bakın. İkili trabzanlarım. Köşeye geldim. Köşede önce 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra 3 tane aradaki zincirimi çekiyorum. Ve buraya 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Buraya geldim. Başladığım noktaya kadar aynı bu mantıkla örüp geleyim. Motifim burada da sonuna geldiğimde ilk üçlüyü örmüştüm. Diğer üçlüyü de örüp motifimi tamamlamış oluyorum. Ben bu kadar sıra ördüğümde benim motifim 12 santim dostlar. Siz de ona göre ayarlarsınız. Size tavsiyem, mutlaka hangi hırkayı, hangi ürünü yapacaksanız yapın, ama benim bu kanalımda beden ayarlama videolarım var. O videoları izleyerek siz motiflerinizi ona göre hazırlayın. Ben kendi kafamdaki projeye göre hazırlıyorum. Böyle şöyle söyleyeyim, benim bu yaptığım ölçüler tahminim 42 bedene kadar uygun olacak bir hırka olacak. Siz nasıl bir hırka istiyorsanız önce kafanızda onu belirleyin. O hırkaya göre de motif ölçülerinizi hazırlayın diyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu yeni yılın ilk projesi. Artan ipleri hep beraber değerlendirelim. Önce ipleri birleştiriyorsunuz. Unutmayın, böyle rengarenk. Daha sonra motiflerinizi örüyorsunuz. Bakın. 2 motife bakın. Ne kadar birbirinden farklı, ne kadar ayrı. Her yaptığımız böyle olacak. Böylelikle bütün hırkalarımız da birbirinden farklı olacak. Sevdiğinizse bu fikri ve projeyi kalbinizi bırakmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de fikirlerinizi bekliyorum. Beğenileriniz çok kıymetli. Abone değilseniz hala lütfen abone olmayı unutmayın. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.